Görüntüsüyle göz dolduran. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle göz dolduracak, sofralarınıza, ikramlıklarınıza çok yakışacak bir poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz: 1 su bardağı sütümüz var, 3 yemek kaşığı şekerimiz var, 100 gram tereyağımız var, 1 paket maya, ayrıştırılmış bir yumurtamız var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 3 su bardağı unumuz var, 9 yemek kaşığına denk gelecek kaşar peynirimiz var, 50 gram kadar da beyaz peynirimiz var. Kuru maydanozumuzu iç malzememize katacağız. Bu isteğe bağlı. İsterseniz taze kullanabilirsiniz, isterseniz hiç kullanmaya da bilirsiniz. Ve bu şekilde hiç kullanılmamış 5 numara şişimiz var. Eğer kullanılmışsa sıcak suyla iyice yıkayıp dezenfekte ederek kullanabilirsiniz. Ilık sütümüzü alıyoruz. Yumurta akımızı, daha sonra tuzumuzu, şekerimizi, mayamızı ekliyoruz ve güzel bir çırpıyoruz. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Bu kıvamdayken yağımızı ekliyoruz. Ve arkadaşlar biraz sert bir hamur yoğuruyoruz. Çok da yumuşak olmayacak. Unun alış oranı farklı olduğu için siz ununuzu şu kulak memesi dediğimiz kıvama gelinceye kadar yine de un ekleyin. 3 tepeleme su bardağı un aldı. Siz yine de kendi ununuzun ölçüsünü göz kararı ayarlayın. Birazcık sert bir hamur olsun. Üzerini bu şekilde yağladık. Güzelce kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Ve hamurumuzu alıyoruz. Hamurumuzun bu şekilde havasını alıyoruz öncelikle. Ve arkadaşlar benim bu ellerimdeki problem Raynaud hastalığından kaynaklı böyle şiddetli morarma oluyor. Daha bundan kötü de olabiliyor. Damarlar önce daralıyor ve kan çekiliyor. Daha sonra da bu şekilde genişleyip bütün kanı ellerime veyahut da ayaklarıma topluyor. Bu hastalıkla ilgili bir bilginiz varsa veyahut da buna iyi geleceğini bildiğiniz, damar hastalıklarına iyi geleceğini bildiğiniz bir şey varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde bezelerimizi alıyoruz ve 9 eşit bezeye bölüyoruz. Daha sonra unlu bir tepsiye alıp üzerini kapatıp üzerlerinin kurumasını engelliyoruz. Ve beyaz peynirimizi alıp önce eziyoruz. Beyaz peyniri kaşar peynirine eklememin sebebi kaşar peyniri soğuduğunda donduğu için bu şekilde yumuşak bir peynirle onun donmasını engellemiş oluyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz güzelce. Kuru maydanozumuzu ekliyoruz. Bu şekilde olur ama ben birazcık renklendirmek için pul biber, acı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Önce arkadaşlar hamurumuzun mayasını alıyoruz. Mayasını almış olduğumuz hamurumuzun bir miktar un serperek
Tatlı tabağı büyüklüğünde açacağız. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve videomuzun starı olan şişimizi alıyoruz. Bu şekilde 1 santimden biraz daha az bastırarak şekil veriyoruz. Yelpaze deseni verdiğimiz hamurumuzu ters çevirip harcımızdan bir miktar içine bırakıyoruz. Daha sonra hamurumuzu güzelce kıvırıyoruz, birleştiriyoruz bu şekilde. Sonra kenar katına alıyoruz. Hamurumuzun bu kısmını bir miktar ıslatıyoruz. Daha sonra bu şekilde iki ucundan topluyoruz. Yanlardan açıyoruz. Ve hamurumuz hazır.
bu şekilde açtığımız hamurları bu şekilde 5 numara bir şişle, 5 numara şişle böyle 1 santim aralarla kesikler atıyoruz. Bu şekilde kesikler attığımız poğaça hamurumuzu ters çeviriyoruz ve içine bir miktar harç bırakıyoruz. İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Daha sonra harcımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Ortada minicik bir boşluk bırakmaya gayret gösterelim. Bu şekilde daha sonra iç harcımızı bu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz ve arkada kalan parçayı alıp birleştiriyoruz. Bu şekilde baskı uygulayıp bu şekilde şekil veriyoruz ve yanlarından düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Ve arkadaşlar poğaçalarımız hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi görüntüsüyle göz dolduran ve şıklığıyla sofralarınızı, ikram sofralarınıza renk katacak çok güzel bir poğaça tarifi. Ve bu şekilde tepsimize diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Ve üzerine yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızı fırının orta katına yerleştiriyoruz. 200 derecelik fırında orta katta pişmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır. Çok güzel bir şekli var. Bir adet şişle böyle güzel bir poğaça şekli çıkarabilirsiniz. Şöyle şeklini, pişmiş halini de yakından gösterelim. Gördüğünüz gibi biz de bu şekilde bir sunum hazırladık bu güzel poğaçamıza. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi size poğaçamızın formunu göstermek istiyorum. Yumuşaklığını gördüğünüz gibi yumuşacık puf puf poğaçalar. Bu şekilde açalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize abone olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.